Mesela Jüpiter. Jüpiter retrosu yaklaşık 4 aydır şans gezegeni Jüpiter retroydu ve 5 Şubat günü artık retrosu bitiyor. Bu şu demek, hayatımızda bize yardım eden kollar diyelim. Hani fırsat veren, biraz daha işlerimizi kolaylaştıran alanlarda artık önümüz açılacak. Jüpiter. Merhaba sevgili dostlar. Herkes ekranların başına hoş geldi. Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun ve Denizaltın Astroloji kanalındasınız. Yaklaşık bir hafta aradan sonra tekrar karşınızdayım. Şubat ayına girdik ve Şubat ayının 3'ü ile birlikte hemen hemen ilk yarısında yer alacağımız ve çok önemli günler yaşayacağımız bir aydayız. Biliyorum 2 haftadır haftalık burç yorumlarını çekmiyorum. Önceki haftaki yayınımda belirtmiştim. Öyle global etkiler alıyoruz ki gökyüzü semaları bireyselden çok böyle toplumsal etkiler yayıyor. Dolayısıyla bu dönemde tek tek burçları anlatmak ne kadar doğru aslında o sorgulanır. O yüzden de ben 2 haftadır tek tek haftalık yorumları çekmiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bu yayında çok önemli. 28 gün ama dolu dolu bir 28 gün geçireceğiz. Şu bitmeyen Ocak ayı var ya, yani çok uzun sürdü gerçekten. Bu ay çok daha hızlı geçecek ve etkilerini ve toplumsal olarak etkilerini çok güçlü yaşayacağız hepimiz. Mars retro biliyorsunuz ve gökyüzünde gezegenler burç değiştirdi ve hızla bir Satürn Koç ve Neptün Koç'a doğru gidiyoruz. Ve bu geçişler esnasında biliyorum ki hayatlarınızda da çok önemli döngülerden geçiyorsunuz ve herkes aslında bir geçiş yılındayız. Bir hareket etmek yerine biraz daha temkinli adımlar diyelim, biraz daha önümüzü görerek adım atmamız, ilerlememiz gerekiyor. Fakat onu da göremiyoruz biliyorsunuz ki. Ülkemizde olsun, dünyada olsun çok enteresan gelişmeler habire böyle bombardıman şeklinde yaşanıyor. Emin olun ki Ocak ayı, Şubat ayı, Ocak ayını birazcık daha böyle aratabilir. Ne anlamda? Çünkü biliyorsunuz bir Kova yeni ayıyla bu aya başladık, Şubat ayına. Ve hemen 12 Şubat'ta da bir Aslan Burcu'nda dolunay yaşayacağız. Şimdi biraz sonra aslında burçlardan da ben ana başlıklar halinde mutlaka bahsedeceğim ama önce hem bu haftayı hem de şöyle bir Şubat ayını özetlemek istiyorum. Biliyorum siz de buraya onun için geliyorsunuz, burçlarınızı denemek için. Fakat burcunuzu anlamanız için de gökyüzünde biraz anlamamız gerekiyor sevgili dostlar. Evet, Şubat ayı Mars retrolu yaklaşık 50-55 gündür Mars retrosu sürüyor ve Şubat ayının 26'sına kadar da sürecek. Yani bu ne demek? 26 Şubat'a kadar hala bizi ilerlememizi engelleyecek bir gökyüzü var. Bunu unutmayalım lütfen. Hemen 26'sında Mars retrosu bitiyor. Biraz bir tık rahatlayacağız. 28'inde zaten Mart ayına gireceğiz. Fakat 2 Mart'ta da Venüs Koç burcunda retroya başlayacak. Bu da ne demek? Yine Nisan'ın ortalarına kadar yaklaşık bir Venüs retrosu yaşayacağız. Dolayısıyla bu esnada da biliyorsunuz gezegenler geçiş yapmış olacak. Yani zaten yıla böyle girdik ve yılda özellikle Haziran ayına kadar ya da 25 Mayıs'a kadar diyelim bizi biraz daha böyle önümüze engeller çıkara köstekleye tokazlaya böyle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi Şubat ayı önemli dedik. Bu ay en çok gökyüzünde belirgin olan gezegenler şunlar arkadaşlar. Öncelikle Balık burcunda biriken bir gezegen stelyumumuz var. Neptün, Satürn, Venüs, Ay, Kuzey düğüm hatta orada buluştular. Şu an hala aslında Kuzey düğümle Neptün birlikte ilerliyorlar. Ve Kova burcunda bir gezegen toplaşması var. Biri son burç biliyorsunuz. Biri de sondan önceki bir burç. Yani Kova sondan önceki bir burç, Balık sondan en sondaki burç. Dolayısıyla aslında bir şeyleri sonlandırırken tam bir adım öncesinde de bir yenilik, bir reform, bir yeni düzenleme, bir marjinal bakış açısı getiriyor. Lütfen kendi doğum haritalarınızda da gündeminizi yakalamak için buralardan bir şeyler çıkartmaya çalışın arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bu ay evet, öncelikle balıklar, yani balık burcu çok yüksek çünkü gökyüzünde. Kova 12 Şubat'ta bir Aslan burcunda bayağı sert bir dolunay yaşayacağız. Ve onun yanı sıra artık Venüs Koç burcunda ve Koç enerjisi de hayatımıza artık dahil oldu. Demek oluyor ki karma karışık bir gökyüzü var. Ne yöne baksan sanki seni şaşırtacak
yeni bir gündem, hızla yeni gündemler farkındaysanız yaşıyoruz tüm dünyada. İşte kazalar oluyor, yangınlar oldu biliyorsunuz, çok kayıplar verdik. Ve Şubat ayının da inşallah tabii daha kötüleri olmaz ama özellikle 9 Şubat, 14 Şubat arası bilhassa çok çok dikkat etmek gerekiyor. Teknoloji, iletişim, elektrik, elektronik gibi kontrol alanları diyelim, gökyüzü, efendim uçaklar burada yine öne çıkacaktır. Özellikle 12 Şubat civarında arkadaşlar Aslan Burcu'ndaki dolunay sabit grup burçlarda ve ülkemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Akrep Burcu bir ülkeyiz ve tam o anda bir Grand Cross dediğimiz büyük bir kare oluşacak gökyüzünde. Etkileri 9'unda çok iyi hesaplamaya çalıştım. 9'unda başlıyor. Çok sert bir gökyüzü var. Çok beklenmedik gelişmeler yaşayabiliriz. Aslan yani öncü olan insanları, işte görünür insanları, en çok sanat ve sanatçılara yakın insanları gösterir astrolojide. Yine balık da sanat ve sanatçılarla çok ilgilidir. Ve diğer yandan kova gökyüzüyle ilgilidir. Satürn balık burcunda yeryüzü, su kaynakları ve yerin altındaki kaynaklarla ilgilidir. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yeryüzüyle gökyüzünün sanki bir ufuk çizgisinde birleşmekte olduğunu düşünebilirsiniz. Bu genellikle bu kadar güçlü bir enerji altında koskocaman gezegenlerin bir araya geldiği ve geçiş yaptıkları esnada inanın bizim hayatlarımızda alt üst edebilir. Benzersiz şeyler yaşayabiliriz. Bunun içinde tabii hava yolları ile ilgili konular, yeraltı kaynakları dediğimizde ne geliyor aklımıza? Yer sarsıntıları geliyor, işte maden kazaları olabilir Allah korusun. Elektrikle ilgili konular gündemde olabilir, özellikle teknolojiyi ilgilendiren alanda. Balık dediğimizde sırlar, arka planda olan düşmanlıklar, bunların ortaya çıkışı, çok şok olaylar yaşatabilir gerçekten. Hani sırasıyla şu olur, bu olur, böyle kazalar olur falan gibi konuşmak hiç güzel değil biliyorum. Yani çok mutsuz edici ve çok da yakında yaşadık. Çok acı kayıplar verdik. Biliyorsunuz bir otel yangınında. Dileriz tekrarı asla olmaz. Hiçbir can yanmasın. Ama dikkatli olalım lütfen. Temkinli olun. Bilhassa arkadaşlar 9 Ocak 15 Ocak arası çok riskli tarihler açıkçası. Temkinli olun. Bu arada enfeksiyonlara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Lütfen içtiğinize, yediğinize, soluduğunuz havaya, özellikle beslenmenize dikkat edin. Salgınlar burada zaten şu anda biliyorsunuz baş gösterdi. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde biraz daha önce ortaya çıktı ve çıkacak da birazcık daha da ön plana çıkabilir. Dolayısıyla hakikaten bu Şubat ayı böyle önlemler almamız gereken bir ay olacak sevgili dostlarım. Şimdi özellikle Aslan dedik tabii ki bu gökyüzünden burada sabit gruplar etki alıyor. Balık diyoruz, değişken grup burçları alıyor. Koç diyoruz efendim, öncü burçlar etki alıyor. Uranüs diyoruz. Uranüs yine burada biliyorsunuz sabit grup bir burçta ve o 12 Şubat'taki dolunay hatırlarsanız o büyük depremde de yine bir Aslan Burcu'nda dolunay yaşamıştık. Güçlü depremler üretebilir açıkçası. Böyle söyleyebiliriz. İnşallah bütün temennimiz tabii ki olmasın ama dikkatli olun. Temkinli olun sevgili dostlarım. Şimdi size tarihleri vereyim sevgili dostlarım. Hem bu hafta, Şubat ayının bu haftası ama genel tarihlerden bahsedeceğim. Çünkü önemli gezegenlerin retroları bitiyor. Mesela Jüpiter. Jüpiter retrosu yaklaşık 4 aydır şans gezegeni Jüpiter retroydu ve 5 Şubat günü artık retrosu bitiyor. Bu şu demek, hayatımızda bize yardım eden kollar diyelim. Hani fırsat veren, biraz daha işlerimizi kolaylaştıran alanlarda artık önümüz açılacak. Jüpiter düz harekete döndüğünde çünkü normal işlevini yani destekleyen, bizi biraz daha hayatımızı kolaylaştıran, böyle ferahlatan alanı vardır. O işe yarar. Onun retrosu bitiyor demek aslında kısmen de olsa, kısmen diyorum tamamen demiyorum,
hayatımızda bir şeylerin daha rahat aktığını göreceğiz. Bu hafta itibariyle bu başlıyor. Önemli ikinci şey de bu hafta Venüs artık Koç burcuna geçiyor. Venüs'ün Koç burcuna geçiyor demek tabii ki koçların dönemi başlıyor. Aslanlar ve yaylar için de çok olumlu gelişmeler olacaktır. Diğer hava grubu mesela ikizlere, kovalara da çok destekler olacak. Venüs'ün balıktan çıkması demek. Çünkü balık burcu etkisindeydik. Biraz daha ilişkilerde, finansal konularda tüm hareketlerimizde daha hareketli olacağız. Evet, orada hala şimdi ilişkiler çok ön plana gelecek. Önemli insanlar, sanatçılar, yönetim kurulu, başkanlar vesaire. Çünkü Mars retro hala. Mars ne dedik? Ayın 25'ne kadar hala bizi bir yerlerde önümüze taş koyabilir bu arada. Ama yine de gökyüzü yavaş yavaş böyle o hani karanlık gökyüzü böyle hafif hafif aralanıyor diyebiliriz. Bu güzel taraflar gerçekten. 9 Şubat günü arkadaşlar Güneş, Merkür 21 derece Kova burcunda kavuşuyor. Mesela 9 Şubat çok önemli bir gün. Hatta biraz önce verdim ya tarih 9 Şubat'ta başlayan önemli bir gerilim var aslında. Biraz gökyüzü gerçekten geriliyor ama yine duygu ve düşünceleri mantığımızla hareket etmeye devam edeceğimiz, hayatımızda yenilikler yapmaya başlayacağımız, aklımızın kafamızın daha iyi çalışacağı bir süreç ne zamana kadar bu arkadaşlar? 14 Şubat gününe kadar. Çünkü 14 Şubat'ta Merkür artık Balık burcuna geçecek. Bu defa duygularla mantık arasında ciddi bir çatışma başlayacak. Bu defa duygularla mantık yer değiştirmiş olacak. Yine biraz zafiyet var orada. 18 Şubat'ta ise artık Güneş Balık burcuna geçiyor ve sevgili balıklar buradan şimdiden doğum gününüzü kutlayalım. Yine kutlarız ve şu anda doğum günü olan bütün kovalarında mutlu, şanslı bir yıl geçirin hepiniz diyelim. Ve 25 Şubat'ta da ve Mars retrosu artık sona eriyor. Şimdi bu arada 28 Şubat'ta tam son günü ayın, Şubat ayının arkadaşlar bir Balık burcunda yeni ay doğacak. Bu da bir sonun başlangıcı. Unutmayın 2024'e gideceğiz. Bununla ilgili daha ayrıntılı bir video yapacağım. Ve 12 Şubat'ta bunu en sona bıraktık. Bir Aslan burcunda dolunay yaşayacağız. Önemli etkileri olan toplumun her kesimine, her sektörüne hatta etkileyebilecek ki Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye'yi, ticareti, işletimini, ondan sonra devleti, siyasileri, halkı çok ilgilendiriyor gerçekten. Çok önemli bir dolunay sevgili arkadaşlar. Önemli etkilerini göreceğiz. Şimdi birazdan burç bazında da böyle size ufak ufak başlıklar vereceğim. Hem bu hafta için hem de genel Şubat için lütfen kendinize buradan çıkarımlar yapın. Eğer yapamıyorum, benim yardıma ihtiyacım var derse tabii ki derseniz bir doğum haritanıza baktırın diye tavsiye ederim. Buradaki telefon numaralarından her zaman bana WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi bakalım bu hafta ve bu ayın temel başlıklarında burçları neler bekliyormuş. Sevgili koçlar, Venüs burcunuza geçiyor. 5 Şubat itibariyle artık şanslısınız. Biraz daha destekleniyorsunuz. Yani diğer burçlara göre öncü burçlar 1-0 önde diyebiliriz aslında. Venüs'ün burada güzel etkilerini alacaksınız. Şimdi Şubat ayı boyunca aslında 25 Şubat'a kadar hala Mars yönetici gezegeniniz retro. Aile, yaşam yeri, temel dinamikler, hayatınızı ilgilendiren önemli konular gündeminizde olmaya devam edecek. Ve biraz arka planda olan konular dönecek gibi duruyor. Biraz düşmanlıklara karşı gözünüzü dört açın diyeceğim. Özellikle finansla ilgili konularda bir tık rahatlayacaksınız. Bunu da söyleyebilirim. Ve özellikle 12 Şubat civarı ise çocuklar, ilişkiler gibi parasal konular hatta gündeminizde olacak. Birçok koç ilişkilerle ve yakın çevre ilişkileriyle bazı sorunlarını çözmek için mücadele edecekler. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda dediğim gibi ciddi bir sosyal çevre, arkadaşlıklar alanından da destek alabilirsiniz. O alandan gelebilecek ekstra bir durumda sizi önünüzü de kapatabilir. Siz farkında olursanız eğer biraz daha dört dörtlük diyelim, işte dört boyutu diyelim bakarsanız hayatınızın gelişimini ve ilerleyişini daha iyi planlayabilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa sevgili arkadaşlar. Sizin için para, maddi konular biraz toparlanabilir. Çünkü Jüpiter retrosu bitiyor bu hafta.
Hani finansal konularda sizi durduran şeyler artık biraz daha açılıyor gibi, açılacak gibi. Ancak Mars'ın retro oluşu yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde biraz sizi hala yoruyor. Orada planlar yapıyorsunuz. Gelecekle ilgili planlarınız olabilir. Aileyi ilgilendiren alandaki gelişmeler, bazı seyahatler planladınız belki olmadı vesaire gibi gündemler olurken en çok da finansla ilgili gündemleriniz olacak ve özellikle Şubat'ın ikinci yarısından itibaren bazı boğaların aile içindeki konular, taşınmayla, evle, emlakla ilgili gündemleri de söz konusu olacak gibi duruyor. Ama boğalara şunu tavsiye ediyorum. Hayatlarında en çok çalışacakları süreçteler. Orada bir yeni ay doğdu Kova burcunda. Hayatınızda, işinizde, mesleğinizde ne gerekiyorsa var gücünüzle efendim çalışacaksınız. Yani bu ayın da aslında en çok kariyerle meşgul olacak burcu sizsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler, sevgili dostlar, sizin hayatınızda da özellikle ayın ikinci yarısından itibaren önemli konularda artık ses çıkarma, karar verme, sustuğunuz yerlerde artık konuşma zamanı geliyor. Özellikle bunları söylemek istiyorum çünkü şimdi düğümler artık Başak Balık aksında ve ikizler burçları için çok önemli bir aksta bunlar. Hayatların tepe noktasında bir işle, aileyle, ilişkileriyle her yandan aslında sınanıyor olabilirsiniz. Özellikle parasal konularda belki bir tık tıkandı. Hepsi olmasa da özellikle bazı doğum yılları biraz daha burada etkilenmiş olabilirsiniz efendim. Ve genellikle balık temaları biraz sizin hayatınızı tıkamış, durdurmuş, yönünüzü belki karıştırmış. Biraz da duygusallık girdi işin içerisine. Bunlar gelmiş olabilir ama bu hafta itibariyle 5'i ve 6'sı itibariyle hem Jüpiter bakın burcunuzda düz harekete geçiyor. Burada sizin ilerlemenizi sağlayacak. Maddi manevi açıdan özellikle ikili ilişkiler için ve iş hayatı için de biraz daha rahat bir süreci başlatacak. Arkadaşlarınıza, sosyal çevrenize, arkanızdan dönen dolaplara özellikle ay sonunda dikkat edin. Orada bir balık yine ay olacak. 28 Şubat'ta seyahat planlıyorsan, bir arkadaşınla işbirliği yapacaksan vesaire bunları çok iyi gözden geçir diye tavsiyede bulunmak istiyorum ve şunu hatırlatmak istiyorum. Seyahatlere gidecek olan varsa aranızda bir yolculuk veya satın alma planlayanlar varsa, yeni bir şeye başlamayı planlayanlar varsa da bunlar da 12 Şubat ve sonrasında daha güçlü etkilerle devreye girecek sevgili ikizler. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, haritanızda çok fazla yengeç burcu varsa Şubat ayı biraz sizi sakinleştirecek, biraz durduracak gibi bu ay. Yükselenizin üzerinden yani burcunuzdan bir yengeç burcunda Mars retrosu geçiyor biliyorsunuz. Ve bu hafta sizin için sosyal ilişki yani böyle arkadaş, eş, dost vesaire oralardan gelebilecek etkiler, teklifler, anlaşmalar olabilir. Ve Şubat ayı içerisinde de bilhassa biraz daha planlamalar yapacaksınız ama bu hafta sonu bunlar başlıyor gibi. Biraz gelecekle ilgili sakince durup düşünmek gerekiyor. Şubat ortasında ise finansal konular bakın para geliyor, para gidiyor. Para ile ilgili gelişmeler hayatınızda yer alacak 12 Şubat ve sonrası. Peki Jüpiter retrosu bitiyor size nasıl etkisi oluyor? Sizi koruma alanında aslında biraz daha manevi dünyanıza, düşüncelerinize, fikirlerinize sadık, kendi sadakatiniz ilk önce. Daha sonra da dediğim gibi biraz uzak hedeflerinize doğru yöneleceksiniz. Bazı seyahatler, uzun yolculuklar planlayanlar veya öncesinde burada bazı işleri olan bazı yengeçlerseniz yine bu Şubat ayı içerisinde buralar aktifleşecekler. Özellikle bu Şubat ayı için daha çok geçerli. Hatta uzun bir seyahat veya bir tatil planı da belki yapabilirsiniz ve artık Venüs retrosu kariyer evinizde, pardon Venüs retrosu değil, Venüs Koç burcuna geçti. Kariyer evinizde ve bir ay boyunca kısmen de olsa aslında yine sizi burası rahatlatacak sevgili yengeç burçları. Aslanlar, haritanızda çok aslan varsa arkadaşlar, ayınız başta olmak üzere güneşiniz ya da başka güçlü gezegenleriniz varsa bu ay en önemli aslında etkileri belki de siz alacaksınız. Şubat ortasındaki dolunaydan ötürü. Artık bir karar verme, bir yön belirleme durumu söz konusu olacak. Yine söyleyelim aslanlar için tabii Mars'ın o arka plandan geçmesi, biraz elini kolunu bağlayan, biraz hareketlerinizi kısıtlayan,
ilerlemenizi kısıtlayan enerjiler 25'ine kadar devam edecek. 25 Şubat ve sonrası bir şeylere karar vermek belki daha doğru olabilir Aslan burçları için. Çünkü bu ayın en önemli kararlarını verecek burçlardan bir tanesi sizsiniz. 12'sinde yaşayacağımız dolunay buraları çok 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 etkiliyor efendim. En çok da parasal konuları bunları göz önüne getirin. Bunlar ay sonu ile ilgili olacak. Biraz ticaretle uğraşıyorsanız gelir gider dengesi vesaire, sigorta ödeme, vergi, borç gibi konular, bu eskileri de kapatma yoluna gidecek olabilirler. Ve bazı aslanlar çok da güzel etkiler alıyorlar. Venüs'ün Koç'a geçmesi, sosyal çevrenizden çok iyi destekler alacaksınız. Arkadaşlarınızdan çok destek gelebilir. Yeni tanışacağınız insanlar olabilir ki onlar bu hafta hemen 5-6 Şubat itibariyle etkiler devreye girecektir. Seyahatler yapabilir, eğitim veya diğer hukuki süreçler varsa özel hayatınızı ilgilendiren durumlar içinde de güzel bir zaman süreci olacak efendim. Ama özellikle şunu söyleyelim, 18 Şubat ve sonrası tüm aslanlar için biraz daha gökyüzü karamsarlıktan çıkmaya başlayacak. Daha somut sonuçlara doğru gideceksiniz. Şimdi sevgili Başaklar, haritanızda çok Başak varsa belki de en zorlandığınız şeyi başarabileceksiniz bu hafta. Ya da bir karar vermekte zorlanıyorsunuz. Çok aralardasınız. Birçok Başak ilişkilerle ilgili yaşıyor bunu. Ve yaşayacaklar da daha. Eskilere son vermek, eskilere dönmek, yenilerle ilgili kararlar vermek, ister iş olsun, ister partner ilişkileri olsun. Başakların gündeminde bu var. Ay sonunda da burada bir yenilik başlıyor sevgili Başaklar. Özellikle ikili ilişkilerinizde. Ve diğer taraftan sizi güzel etkileyecek ne var efendim? Burada balık stelyumuna baktığımızda evet, balıklar ilişkiler evinizde çok yoğun gözüküyor. Ve kariyer evinizden geçen Jüpiter artık retrosunu 5 Şubat itibariyle bitiriyor. Dolayısıyla mesleki açıdan, hayatınızı düzenleme açısından, ilişkiniz, çocuklarınız, finansal özetler açıkçası diyelim. Buralarda güzel etkiler alıyorsunuz. Çünkü Venüs artık finans alanınızda biraz daha sizi rahatlatacak bir alana geçiyor. O da yine 5 Şubat itibariyle etkilerini göreceksiniz. Ama ayın sonunda efendim biraz daha karamsar, biraz daha şüpheci bazı durumlar söz konusu olabilir. Çalışıyorsanız çalıştığınız yerdeki iş ve sağlık çok ön planda olacak. Biraz hani Merkür'ün de burada olması, Güneş'in hala burada olması 18 Şubat'a kadar hem sağlığınıza hem iş hayatınıza biraz böyle özen göstermeniz, biraz daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Gerekiyorsa yenilik yapmanız da gerekecek sevgili Başak Burçları. Terazi ve yükselen burcu Terazi sevgili dostlar. Şubat ayının diyebilirim ki belki de en iyilerinden, biraz daha hayata motive olanlarından birisiniz. Dediğim gibi öncü burçlar 1-0 önde. Tüm öncü burçlar için söyleyebilirim. İlişkilerinizde biraz daha yeni bir dönem başlıyor. Bir şeyleri iyileştirmek, bir şeyleri sıfırlamak. Özellikle bu hafta itibariyle başlıyor ve Şubat ayı boyunca da buralar güzel çalışacak. Sağlıkla, işle ilgili gündemleriniz, ruhsal konular belki biraz daha ön planda. Balık Başak aksı, burası çok güçlü, zaten 2025 yılı boyunca buranın ayrımını yapmakla geçecek hayatınızın bu yılı diyebilirim. Bir de Mars retro, orada da bir kararsızlık, orada da bir çelişki, gitmekle gitmemek arasında bir kararsızlık, bu ilişkinizde, işinizde yapayım yapmayayım kararsızlığı var. Ama Venüs'ün Koç'a geçmesi buraları aslında hareketlendiriyor, çünkü artık Jüpiter retrosu da bu hafta bitiyor ve bunun düze dönmesi de o sizi durduran şeyleri artık biraz daha net bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak. Uluslararası işlerinizde eğitim, hukuki süreçler, seyahatler, başka şehirler olabilir. İşinizi veya hayatınızın bir kısmını bir yerlere taşımayı düşünüyor iseniz benzeri konular ve tabii ki hayatınızı ilişkiler yönünde, finans yönünde, çocuklarınız yönünde bir yenilikle de destekleyecek bir temas var. Çünkü ciddi bir kova stelyumu da gökyüzünde sizi destekliyor. Şubat ortası ise terazilerin sosyal ilişkileri, özel hayatları böyle ani dengeleri değiştirebilecek ama aslında biraz da onlara destek olacak, karar vermelerini ya da önlerini daha net görmelerini sağlayacak bir süreci
başlatacak sevgili teraziler. Yönetici gezegeniniz tam ilişkiler evinizden geçiyor. İlişkilerde, ortaklı işlerde, projelerde biraz daha rahat bir ay olacak. Sevgili akrep, yükselen akrep, özellikle doğum haritasında çok akrep burcu yerleşimi olan arkadaşlar. Bu ay sabit grup burçlar için önemli dedik. Özellikle 12 Şubat civarı bir dolunay var Aslan burcunda. Kariyer hayatınız, işiniz, hayatınızdaki önemli konular, gelecek planlarınız, aklınıza ne geliyorsa buralarla ilgili artık bazı gelişmeler söz konusu olacak. Dolunay çünkü ilişkilerinize de etki yapıyor. Hayatınızı kalıcı olarak idame ettirmeniz için gereken kararlılığı da sağlayacak. Biraz şaşıracak. Belki de biraz ihanete uğramış gibi hissedebilirsiniz. Bazı akrepler böyle de hissedebilirler efendim. Çünkü hani dolunay hayatınızın tepe noktasında olunca biraz yönünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Bilhassa balık stelyumu bir uzun süreli bir ilişkiyi bitirebilir. Bitmeyen ilişkiler vardır bazen. Çocukları olan akrepler için çok güzel yeni gelişmeler, başlangıçlar olacak efendim. Venüs Koç burcuna geçiyor. Bu alanda aslında biraz onları destekleyecek de aynı zamanda hani bunu da söyleyebiliriz. Ama genel itibariyle hani akrepler geçmişle gelecek arasında bir sınırda kendilerini bulabilirler. Önemli kararlar alabilirler. Aniden işten ayrılma, aniden yön değiştirme gibi veya benzeri konularda etkiler alacaksınız. Özellikle bu hafta ikili ilişkileriniz çok gündemde olacak haftanın ortasında ve bu hafta alacağınız kararlar diyelim. Jüpiter retrosu da bitti. Onu da hemen şimdi size hatırlatalım. Jüpiter retrosu da finans evinizdeydi uzun bir süreden beri. Ve orada artık bitiyor retro ve parasal konularda da taşları biraz böyle yavaş yavaş ödemeleri, borçları, finansal konuları olabilir. Biraz daha siyasetle ilgileniyor olabilirsiniz. Siyasi işlerinizi daha yönünüzü rahat göreceğiniz bir süreci başlatacak. Yaylar ve yükselen burcu yay sevgili dostlar, Şubat ayı en belirgin özelliklerini hayatınıza koyacak ve bu sizin için önemli kararları getirecek. En çok aklınıza taktığınız, en çok gündeminizde olan ya da en çok meşgul olduğunuz, kendinizi yani fokusladığınız ne varsa bu konularda bir takım öngörülere sahip olacaksınız. Jüpiter retrosu bitiyor bu hafta ve sizin ilişkiler evinizde. İster iş, ister özel hayatınızdaki ilişkiler olsun buralarda bazı artık bir şeyleri yoluna sokmaya başlayacak. Tıkandığınız yerlerde biraz daha engel değil de önünüzü açacak insanları getirecektir karşınıza. Önemli olan da şu ki bu ay yaylar biraz gezebilirler, seyahatler yapabilirler açıkçası. Ama ayın sonuna özellikle 12 Şubat ve sonrasında sanki kendi özel hayatlarına, işte aile içindeki konulara, yerleşim yeriyle ilgili konulara biraz daha önem verecekler. İşiyle evi arasında, ilişkileriyle özel hayatı arasında bazı dengeleri kuracaklar. Yay burçları özellikle 12 Şubat ve sonrası önemli hukuki süreçler söz konusu olacaktır veya sonuçlar gelebilir. Seyahatlere gidebilirsiniz, eğitim vesaire gibi gündemleri söz konusu olacak ve bu sene aslında 2025 senesi yay burçları için de önemli. Neden? Çünkü düğümlerin yani tutulmaların etkilerini çok taşıyacaksınız. Tabii doğum tarihinize göre bunlar mutlaka değişecektir ama bu hafta içinde özellikle 5 Şubat ve sonrasında bu alanda önemli bazı kararlar alınabilir, ani gelişmeler olabilir. Ortaklı işleri veya iş ilişkileri olan arkadaşlar, yay burçlarından bahsediyorum. Eğer bir de ikizler burcunda hatta ve balık burcunda yerleşiminiz varsa bu hafta özellikle Şubat ayını yönünüzü belirleyecek bazı ipuçları getirecek efendim size. Oğlaklar, yükselen burcu Oğlak sevgili dostlar, bu hafta ve Şubat ayı. Şimdi biraz daha şanslısınız diğer burçlara göre. Çünkü hani Venüs'ün Koça geçmesi sizi nispeten destekliyor. İlişkiler evinizde bir Mars retrosu sürüyor. Bunu da söylememe gerek yok. 25 Şubat'a kadar sürecek. 25 Şubat'tan sonra özellikle Oğlak burçları gerçekten hızlı bir girişim, gelişme, sonuç diyelim getirecek hayatlarına diyebiliriz.
Balık burcu etkisini çok alıyorsunuz. Başlayamadığınız, ilerleyemediğiniz, girişemediğiniz işler, konular hepsi 25'inden sonra hayatınızda hız kazanmaya başlıyor. Bunu söyleyelim önce çünkü orada ciddi bir durağanlık yaşadılar Oğlak burçları. İlişkilerinde çok inişli çıkışlı gelişmeler yaşayan Oğlaklar, ortaklı iş, proje, ortak bir şeyleri hayatınıza sokmaya ya da girmeye çalışan ortak bir şeyler varsa da bununla da ilgili bazı engeller çıktı ya da çıkacak hala. Yine 25'inden sonra lütfen Oğlaklar beklesinler. Hani sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Para evinizde yeni ay doğdu. Para evinizin karşısında 12 Şubat itibariyle bir dolunay meydana gelecek. Finans göstergesi, özellikle beklenen para, yatırılması gereken, ödenmesi gereken paralar gibi konular gündeminizde, ama taşınabilirsiniz, aniden evlilik kararı alabilirsiniz gibi önemli gelişmeler de bu Şubat ayında evet Oğlak burçlarını bekliyor. Sevgili Kova, yükselen Kova, haritasında çok Kova burcunda yerleşim olan dostlar. Şubat ayı sizin ayınız, öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Nice güzel yıllar geçirin diliyorum. Şimdi Kova burcunda bu kadar gezegen toplanmışken, bir de tam karşı evinde bir 12 Şubat'ta dolunay olacakken hayatınızı yeniden düzenliyor olabilirsiniz ya da yeniden düzenleyeceksiniz. Böyle bir düzenleme işi var. Bir dengeleri oturtma işi var. Bir kararsızlık durumunda ani alınacak kararlar ama önlem de alınması gereken durumlar. Çünkü işin içinde finans ve yatırımlar var. Para konuları çok önemli. Burada eğriyi doğruyu çok iyi hesaplaması gerekiyor Kova burçlarının. Bunun için de ben özellikle 14 Şubat'a kadar lütfen iyi hesaplar yapın, iyi belirleyin. Çünkü 14 Şubat ve sonrasında burada çok hızlı inisiyatif almanız, karar vermeniz gerekecektir. Bilhassa ay sonunda 28 Şubat'ta da burada öncesinde tamamlamamız gereken ve yeni başlayacak konular söz konusu olacak ve bunlar yine finans göstergeleriyle ilgili olacak. İlişkiler bakımından evet Kova burçları da güzel etkiler alıyor olabilirler. Bazı ilişkiler, ortaklı işler, yatırımlar, özellikle bakın burada Kovalara altını çiziyorum. Bazı değişimler gösteriyor. Çok risk almamakta fayda var diyebilirim. Özellikle 12 Şubat civarına dikkat edin. İlişkilerde ani böyle dengeleri değiştirecek durumlar olabilir. İş ya da özel hiç fark etmez. Sağlıklarına lütfen çok dikkat etsinler. 25 Şubat'a kadar. Bir de bunu söylemek istiyorum Kovalara. Doğum haritanızın nasıl etki aldığını bilmiyoruz ama genel etkiler bu şekildedir. Güç veriyorsunuz, enerji veriyorsunuz. Çok uğraşıyorsunuz ama belki çok ilerleyemiyorsunuz. Bu Mars'ın tabii retro olması. Bir sağlık sorununuz varsa, bir mide probleminiz varsa, bir dolaşım sistemi probleminiz varsa mesela yine dikkat edin diyeceğim. Önemseyin bu konuları. İş hayatınızla ilgili dediğim gibi önemli bir düzenleme ayındasınız. Balık, yükselen balık veya önemli balık burcunda yerleşimi olan sevgili dostlar. Zaten çok önemli bir yıldasınız. Satürn burcunuzda, tutulmalar burcunuzda. Mart ayında başlıyor. Gezegenler Koç burcuna geçiyor. Hayatınızdaki bir es verme, hayatınızda böyle bir şeyleri yeniden düzenleme, o bocaladığınız, içten çıkmakta zorlandığınız, bunu kökünden söküp atsam mı acaba dediğiniz, özellikle ilişkilerde çok önemli bazı gelişmeler yaşıyor olabilir ya da yaşamayan balıklar yaşayacaklar. Bunu söyleyebilirim. Ve genel olarak Şubat ayı etkilerinde şöyle söyleyeceğim. Bir kere gezebilirsiniz çok. Özellikle seyahatler burada önemli gözüküyor. Yeni girişimler yapacaksınız. İş alanında mutlaka bir destek almanızı, rehberlik almanızı, bir bilenden akıl almanızı tavsiye ederim. Ama balıklar zaten hissiyatlarıyla hissederler bir şeylerin doğruyu yanlışı. Ama parasal konulara geldiğimizde Venüs artık para evinizde ve bu alanda gelir kaynaklarınızla ilgili bence bazı şeyler değişecek. Yatırımlarını takip etsinler. Özellikle 2024 yılında girişilen konular, başlayan konular, ister ilişki olsun, ister yatırım olsun, satın aldığınız bir şey, yatırım yaptığınız herhangi bir şeyle ilgili durumlar yine Şubat ayı içerisinde bence geri dönüşleri güzel de olabilir. Ama bir durmanız da gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz şu Şubat ayını. Benim içinden geçtiğim bir süreç var ve benim biraz sakin olmam, benim biraz daha durmam gerekiyor gibi düşünün.
Şubat ortası sağlık, günlük hayat, özellikle meslek alanında da bu sektörde olabilirsiniz. Ünlü biri olabilirsiniz, tanınmış biri olabilirsiniz. Çok gündeme gelebilirsiniz. Bunları da söylemek istiyorum sizlere. Bu kadar güçlü bir balık sterliumi varken insanın hayatında gerçekten yerle gök sanki böyle bir ufuk çizgisinde birleşmiş gibi. Hani zodyan son burcu ve bütün gökyüzü zodyan ilk burcuna taşınmak üzere. Ve bunu Venüs ayın 5'inde Koça geçerek başlatıyor aslında. Startını veriyor ve balıkların kazançları olsun, gelirleri olsun, girişim yapacakları her işte çok önemli bambaşka getirileri olacak yeni kulvarlara geçeceksiniz efendim. Böyle söyleyebilirim. Ve genel olarak Kova burcunda biraz içinizde arka planda başlayan bir şeyler kendinize sakladığınız olabilir, iç dünyanızda olabilir, psikolojik olabilir veya bu gibi konularda gündemimize gelecek. Dediğim gibi 12 Şubat civarı biraz burada sağlık konuları gündeme gelebilir. İş hayatı ile ilgili bazı gelişmeler, yön değişiklikleri ya da ekipte bazı yenilik veya değişiklikler söz konusu olabilir. Hatta bunlar sürpriz de olur. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Bazı arka planda daha önceden konuşulmuş konular ve çocukları olan balıkların yine çocuklarının da dahil olacağı önemli kararlar alacaklar. Çünkü Jüpiter retrosu bitiyor 5'inde ve balık burçları için yaşam alanlarını ve orada yaşayan onlara bağı olan insanları da ilgilendiren konularda önemli kararlar alacaklar. Bu haftada startı başlıyor. Mutlu haftalar efendim.